Bluzumuza başlamadan önce kısa bir ön anlatım yapmak istiyorum. Şimdi bluzumuz iki parçadan oluşuyor. Ben birinci parçasını tamamladım ön beden olarak. Şimdi sizlerle de şöyle motiflerimi hazırladım. Bu şekilde 5 tane motifimi birleştirdim. Ve bunun üzerine model anlatımını birlikte yapacağız. Şimdi biraz oversize olarak çalışıyorum. Yani yapmış olduğum bedenin ölçüsünden 5-6 santimetre daha büyük çalışıyorum. Benim yapmış olduğum beden ölçüsü X large bedene uygun olacak. O şekilde ilerliyorum. Şimdi 60 santimetre, belki 62 santimetre de olabilir. Çünkü henüz ütü yapmadım. Ütü yaptıktan sonra 1-2 santimetre daha büyük olacaktır. Şimdi 60 santimetre genişliğinde 2 tane parçaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla sizler bedenleri ayarlarken burada bir tane motifinizi eksiltmeniz gerekiyor. Yani bir tane motif burada 12 santimetre. Henüz ütü yapmadım. Ütü yaptığımız zaman belki bu 13 santimetre olacak. 12 santimetreyi eksik olacağını hesaba katarak beden ölçünüzü elde edebilirsiniz. Yani burada 60 santimetre değil de 50 santimetre olarak çalışacak olsaydım 4 tane motif kullanacaktım. Large beden için yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi ben X large için bu şekilde 5 tane motifin birleştirmesini yaptım. Şimdi tabii ki sizlerin ölçüleri de yine vermiş olduğum bedenlere göre farklılık gösterecektir. Kendi kullanmış olduğunuz dökümlü bir bluzun üzerinden de ölçü alabilirsiniz. Belki large bedensiniz ama bu ölçüde size uygun olabilir. O yüzden siz de 5 tane motifi birleştirerek başlayabilirsiniz. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum. Burada bedenimi tamamladım. Burada biraz yaka oyuntusu vermek için son modeli bu şekilde yaptım. Ve burayı da sizlerle birlikte yapacağız. Hemen burada da size örnek anlatımından sonra sayıları vereceğim. Evet, şimdi hemen şöyle motiflerimi alıyorum. Şöyle ön yüzünden başlayacağım. Şöyle. Şimdi burada yine ana rengimizi ben beyaz renk olarak kullanıyorum. Sizler tabi motifleri tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Yine motiflerde kullanmış olduğum 3,5 milimetre tığ kullanarak devam edeceğim. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeği atıyorum. Burada motifimizin şu başlangıcın olduğu yerde buraya direkt sık iğne yapıyorum. Ve 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen buradaki ilk boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde bütün boşluklara ilk sırada 5 tane zincir, bir sık iğne olacak şekilde ilk sırayı tamamlıyoruz. Şu birleşme noktalarında da yine her boşluğa aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi sırayı tamamlayayım. Sona geldiğimiz zaman ikinci sıraya nasıl başladığımızı göstereceğim. 2 sıra bu şekilde zincirli sıramız olacak. Sona geldiğimiz zaman tekrar burada 5 tane zincir çektim. Şöyle bir ip aldım. Son boşluğun içine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve terse dönüyorum. Şöyle ilk bu trabzanın üzerine hemen bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk boşluğun içine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayalım. Yeni sırada model kurulumuna başlayacağız. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman yine burada 5 tane zincir çektim. Hemen son boşluğun içine bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir ve başlangıçtaki sık iğnenin üzerine de bir ikili trabzan yapıyorum. Yani bu 3 zincirle trabzanımız aslında yine 5 tane zincir olmuş oluyor. Şöyle sık iğnemin 2 tane ilmeğin arasından batmaya çalışıyorum. Şimdi burada hemen bir ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektikten sonra. Şimdi tekrar bir zincir, şöyle hemen dönelim. Şimdi motiflerin ön yüzüne geldik. Yani aslında ilk sıraya başladığımızda yine ön yüzden başladık. İkinci sırayı ters yüzden geldik ve üçüncü sırada yani model kurulumunu yapacağımız sırada burada kontrol edelim. Motiflerin ön yüzünde olmamız gerekiyor.
Şimdi burada bir zincir çekmiştim. 2, 3 zincir. Hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Bunlar bizim kenar trabzanlarımız. 2 zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi ben ilk model sırasında aralarda 2 zincir çektim. Daha sonra yani ilk model sırası 4 sıradan oluşuyor. Bu 4 sırada burada 2 zincir çekiyorum. Sadece ilk 2 sırasında. O da bu etek ucunun biraz daha geniş olmasını istediğim için. Yani daha sonra bu aralarda hep bir zincirimiz olacak. Şöyle bakın, yine 2 zincir çektim. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Yine 2 zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Sırayı yine aynı şekilde tamamlayalım. Sonda tekrar geliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman sonda yine 2 zincir çektim. Boşluğun içine bir ikili trabzan. Hemen burada sık iğnenin üzerine de bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bunlar kenar trabzanlarımız. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen terse dönelim. Burada yine ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapacağım. Kenarlar bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek. Tekrar 2 zincir, trabzanların üzerine yine ikili trabzanlar yapacağız. 3 tane. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanların üzerine yine 3 ikili trabzan. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Çok kolay. Sadece dönüşleri göstermek istiyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayalım. Tekrar sıra sonuna geldim. Sonda 2 zinciri çektim. Hemen kenar trabzanlarını yapıyorum. Şöyle bir ve ikinci ikili trabzanım. Evet, şimdi modelimizin 3. sırasıyla devam ediyoruz. Tekrar 3 zincir çektim. Hemen şöyle döndüm. Yine ikinci trabzan üzerine bir ikili trabzan. Arada 1, 2, 3, 4 tane zincirimiz var. Hemen buraya battım. 3 tane yarım ikili trabzan yapacağız. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir ve 3 yarım ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Burada zincirlerimizi çok sıkı da çekmeyelim. Yani çok gevşek çekmemize de gerek yok ama çok sıkı çekmeyelim. Gerginlik oluşmasın. Çok gevşek çekersek de volanlanma oluşur. Burada elimizi ayarlamamız gerekiyor. Hemen şöyle 3 tane yarım ikili trabzan ve hepsini birlikte topladım. Evet, bu şekilde 3. sırayı da tamamlıyoruz. Tekrar sona geldim. Sonda yine 4 zincir çektim. Hemen 2 tane kenar trabzanı yapıyorum. Şöyle ikincisi. Evet, tekrar 1, 2, 3 zincir ve yeni sıraya başlıyoruz. Artık bu modelimizin son sırası. Bundan sonra sizler ilk sıradan bakarak tekrar edebileceksiniz. Hemen burada 3 zincir çektim. Yine kenar trabzanını yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen bunu atlıyoruz. Yani ilk boşluğa değil, ikinci boşluğun içine
bir sık iğne. Şimdi burada bu sırayı tamamladıktan sonra buradaki zincir sayılarını farklı çektim. Hemen onu da size anlatacağım. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir sık iğne. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman son boşluğun içine sık iğne yapmayacağız. Burada bakın sık iğnemi yaptım. Yine 5 tane zincir çektim. Buraya atlıyoruz. Hemen kenar trabzanı yapacağım. Şöyle bir ve ikincisi. Şimdi yeni model sırasına başlarken 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şöyle dönüyorum. Burada yine kenar trabzanını yapacağım. Şimdi burada yine ilk boşluğun içine sık iğne yapmayacağız. Burada ben bir zincir çekerek devam ediyorum. Artık sadece bu iki sırada aralarda iki zincirimizi çektim. Bundan sonra biraz daraltmak istediğim için hemen arada bir zincir çekiyorum. Zaten burada ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan yaptığımız için burada artık bir zincir çektiğimiz zaman yeterli oluyor. Şimdi tekrar arada bir zincirimiz var ve 3 ikili trabzan. Modelimizi yeniden kurmaya başladık. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu yapmış olduğumuz trabzan grupları yine alttaki trabzan gruplarının üzerine gelecek. Yani bu şekilde kayma olmayacak. Zaten şu başlangıçtaki yani boşluğun içine sık iğne ile zincir yapmazsanız zaten burada şaşırma ihtimaliniz yok. Hepsi aynı şekilde üzerine gelmiş oluyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz ilk sıradan itibaren. Şimdi ben bundan sonra bu iki sırada aralarda bir zincir çektim. İkinci sırada aralarda 4 zincirimiz var. Sadece başlangıçta 3 zincir çektim. Çünkü burada da 2'yi 1'e düşürdüğüm için burada da başlangıçta 1'e düşürdüm. Burada 3 zincir çektim. Geriye kalan bölümlerde de 4 zincirimiz var. Yine son sırada da 5 tane zincir çekerek boşluklarımızı yapmış oldum bu şekilde. Tığ değiştirmediğimiz zaman da böyle zincirlerimizi eksilterek yine vermek istediğimiz o eğimi verebiliriz ya da aynı şekilde devam edebilirsiniz. O zaman düz bir parçanız olacaktır. Evet, şimdi model kurulumuna artık başladık. Buradan itibaren ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sırayı tekrar ederek modelimize devam ediyoruz. Evet, istediğimiz uzunluğa gelene kadar ben sıralarımı tamamladım. Toplamda 8 model sırası yaptım. Burada 9. model sırasında bu şekilde yaka oyuntusu yaptım. Şimdi ön bedende yaka oyuntusu yaparken burada ilk sırayı, model sıramızın ilk sırasını başlangıçtan sona kadar tamamladım. Artık elinizin yönü ne tarafta? Buradan ya buradan devam edeceksiniz geriye dönerek diğer sıralara ya da burada sondan dönerek diğer sıralara devam ediyorsunuz. Burada modelimiz 4 sıradan oluştuğu için ilk sırası tam sıra, diğer geriye kalan 3 sırayı da bu şekilde yarım sıra olarak yaptım. Şimdi ben burada toplamda şu kenar trabzanlarıyla birlikte 2, 4, 6, 8, 10 tane model sırası yaptım. Şimdi burada da kenar trabzanları yapmıştım. Burada bakın şurada bir trabzanı eksik olacak şekilde kenar trabzanı yaptım. Yine modelimizin kenarlarda nasıl döndüysek yani zincir sayılarımız o şekilde devam ettim. Şimdi şöyle çeviriyorum hemen. Arka bedende ise 2 tam sıra ördüm modelimizden. 2 tam sıra ördükten sonra sadece şuradan göstereceğim son 2 sırayı. Bakın şu sıra, bir de birleştirme yaptığımız zincirli sıramızı ördüm. Yani arkada bir sıra daha fazla sıra örmüş oldum. Biraz daha yaka oyuntusunu az yapmak için. Şimdi burada hemen şu tek kalan yeri birlikte devam edelim. Burada 2 sırayı tamamladım. Benim yönüm bu taraftan olduğu için şimdi önden, daha sonra yine arka yani tersten devam edeceğim. O yüzden şuradan başlayacağım. Önce tersten, sonra ön yüzden ilerlerken buraya birleştirme yapacağım. O yüzden tekrar döndürüyorum. Hemen
Sizler de böyle elinizin yönü ne tarafa gelirse o şekilde birleştirebilirsiniz. Ya da her iki bedenin de bu yaka kısmını tamamlayıp yani bu şekilde ipinizi kesersiniz 4 sıradan sonra. Daha sonra burada başlangıçta şuradan elinizin yönü karışmasın. Sık iğne yapıp 2 zincir karşıdaki boşluğa, 2 zincir bu taraftaki boşluğa, bir sık iğne, 2 zincir karşıdaki boşluğa, bir sık iğne tekrar buraya gelip 2 zincirle bir sık iğne şeklinde, yani sonradan ipinizi kesip burada yeniden bağlayarak eliniz ters yönde kaldıysa kafanız karışmasın, o şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan 3. sırayı ters ilerleyeceğim. Düz ilerlediğim 4. sırada da birleştirme yapacağım. O yüzden şimdi altta kalan parçamızdan başlıyorum. Şimdi tığıma başlangıç ilmeğini attım. Burada hemen başlangıca şöyle bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Başta trabzanımız olduğu için tekrar yanına şu ipimi de şöyle gizliyorum üzerine örerek. Bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi bu sırada 1, 2, 3 zincir sadece kenarlarda 3 zincir çektim. Hemen 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Sizler burada tabi bedenler değiştiği zaman bu parçalarınızın genişliği daha az olduğu zaman burada 10 tane değil 8 tane modelde omuz birleştirmesi yapabilirsiniz. Ya da daha büyük yapmak istediğiniz zaman 12 tane olacak şekilde, yani motifiniz 5 değil de 6 motiften oluşuyorsa etek ucunda, o zaman 12 tane, yani her zaman omuz birleştirmesini 2 tane model fazla ya da eksik olacak şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi 4 zincir çektim. Sadece başlangıçta 3 zincirimiz var. Tekrar devam ediyorum. Şimdi burada 10 tane olana kadar devam edeceğim. Arka yakayı yaparken 10. modeli de tam olarak yaptım. Yani kenarda 2 tane trabzan olacak şekilde yapmadım. Bunu ön bedende de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Daha sonra sökmek istemedim. Burada biraz daha yaka açıklığı vermek istedim ama yeterli. Yani burada 3. trabzanı da yapıp o şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi burayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, burada kenar trabzanlarını sayarak şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane modelimizi tamamladım. Gördüğünüz gibi sondaki trabzanı da tamamlamış oldum. Burada kenar trabzanı yapmadan ilerleyeceğim. Sizler tabii ki burada arkada biraz daha az açıklık olsun isterseniz şurada hemen 3 zincir çekip ilk 2 trabzanı, yani biraz daha 11. modelde bitirebilirsiniz. Şimdi burada 3 zincir çektim ve terse döndüm. Şimdi modelimizin de ön yüzündeyim. Karşı tarafa birleştirme yapacağım. Sizler de birleştirme yaparken bu taraftan kola doğru birleştirme yaparsanız her iki bölümde de daha iyi olur. Çünkü buradan ipimizi kesmeden birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi 3 zincir çektim. Kenarda 2 trabzanımız olduğu için karşı tarafta kenar trabzanı yapmıştım. Sizler bu şekilde yapabilirsiniz. O zaman buradan direkt birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi hemen buradan ben alıyorum şöyle. Yani siz de burada sadece, yani ön yüzde de bu şekilde olursa birleştirmeniz 3 zincir olacak. Şurada 3 zincir olacak. İlk trabzanın üzerine bu şekilde birleştirebilirsiniz. İlmeğimi bu taraftan çektim. Daha sonra bir ip aldım. Buraya bir tane daha şöyle hemen üzerine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Karşı tarafa birleştirebilmek için. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Şu ipimi çekeceğim. Daha sonra burada ikinci trabzanın tersten şöyle batıyorum. Buradan ilmeğimi tekrar buraya çektim. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa önce buraya birleştireceğim. Hemen buraya bir sık iğne, 2 zincir. Burada bir tane atlıyoruz. Yani bu ilk boşluğa birleştirme yapmıyoruz. Hemen buraya geldim. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, 5 tane zincirimiz olmuş oldu. Tekrar 2 zincir, yine karşı tarafta sıradaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, buraya geldim. Bir sık iğne. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Dediğim gibi sıraları tamamlayıp başlangıçta böyle sık iğne ile başlayıp 2 zincir, 2 zincir şeklinde hep sık iğne ile birleştirme yapabilirsiniz. O zaman biraz daha omuza pay da vermiş olabiliriz. Yani
yakanın açıklığını biraz daha genişletmiş olabiliriz. Şimdi ben bu şekilde yaptım. Evet, şöyle hemen sona kadar geleceğim. Daha sonra beden birleştirmesiyle devam edeceğiz. Hiç hep tığ ile birleştirme yaptım ben. Çünkü bu tarz tığ işi bluzlarda dikerek birleştirme çok zor oluyor. O yüzden tığ ile birleştirmek daha kolay. Evet, son boşluğun içine de bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir. Başlangıçta böyle yapmamıştık ama burada bu şekilde yaptım. Yani son boşluklara da sık iğne ile birleştirme yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Hemen önce ilk trabzanın bu taraftan tığımı geçirdim. Şöyle ilmeğini çektim. Bir ip aldım. Şimdi buraya hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Tekrar bir ip aldım. Hemen son trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Şöyle bir zincir çektim, hemen göstereceğim. Şu başlangıçta buraya atladık ama buraya da yine önce burayı birleştirdikten sonra sonda olduğu gibi burayı birleştirdikten sonra 2 zincir ilk boşluğa, sonra 2 zincir buradaki karşı taraftaki ilk boşluğa sık iğne yapabilirsiniz. Modelde burada yapmadığımız için başlangıçta o şekilde gösterdim ama bu şekilde de zaten yine düzgün görünüyor. Evet, şimdi buradan kolları uzun yapmak isterseniz kollarda yuvalar oluşturarak beden birleştirmesine devam edeceğim. Şöyle hemen sırada gelen, şimdi bir zincir çektim. Şu ilk boşluğun içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu bir taneyi atlıyorum. Bakın burada sık iğnemiz var. Ortada bir taneyi atlıyorum. Sıradakinin içine yine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir tane atlıyorum. Diğerinin içine bir sık iğne. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum, diğerinin içine bir sık iğne. Şimdi kol genişliğini, kol evini ayarlarken bu biraz geniş olduğu için bu bedenler çok geniş yapmamıza gerek yok kol evinin yüksekliğini, çünkü kolun üzerine düşecek. O yüzden burada ben 19. trabzanın içine gelene kadar devam ediyorum. Yani 19 santimetre olmuş olacak aslında. Hemen hemen 1 santimetre her sıra. Evet, son 5 tane zincirimi çektim. 19. boşluğa, 19. sıraya bir sık iğne yaptım. Karşı tarafta da işaretledim. Yani şöyle sayıyoruz sıraları. Bakın bu işaretleyicim 19. sıra olmuş oluyor. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 diye sıraları sayıyoruz. Şimdi burada son sık iğnemi 19. sıraya yaptım. Hemen bir zincir çektim. Yine burada işaretleyicimi taktığım 19. boşluğa bir sık iğne. Artık bedeni birleştirmeye devam ediyorum. Kola daha sonra devam edeceğiz. Şimdi bir tarafında bu şekilde yuvalar oluşturduk. Daha sonra diğer tarafa da devam edeceğiz. Şimdi buraya bir zincir çektim. Bir sık iğne. Bir zincir. Geliyorum burada. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Karşı tarafta sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Yine buraya geldim. Bir sık iğne. Bir zincir. Karşı tarafa bir sık iğne. Motiflerin olduğu yere kadar bu şekilde bir zincir bir sık iğne olacak şekilde bedenimizin birleştirmesini yapalım. Daha sonra orada zincirlerimizi biraz daha fazla yapacağız. Motif birleştirmesi yapacağız. Evet, son boşluğun olduğu yere geldim. Bakın buradayım. Motifimizin köşesinin olduğu yere geldim. Hemen buraya da bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir. Karşı tarafta da köşeden önce yine sıramız var. Hemen oraya da bir sık iğne yaptım. Bakın burada bir sıra fazla geldi. Bu tarz birleştirmelerde bu şekilde olabiliyor. O zaman şöyle bakalım hemen. Burada eksik yapmış olduğumuz var mı? Önce onu kontrol ediyorum. Bakın hepsinin içine
sırasıyla bir sık iğne bir zincir şeklinde birleştirmişim ama burada yine de bir tane sıramız arttı gördüğünüz gibi. Burada şimdi yedirme yapacağım. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle şu araya köşeden önceki boşluğa batıyorum. Buraya bir sık iğne bir zincir, karşı tarafta da yine son boşluğa ya da buraya da batabilirsiniz. Şu son boşluğun içine batacağım. Tekrar bir zincir. Şimdi motifimizin köşesinin olduğu yerdeyim. Şimdi burada artık iki zincir. İki zincir. Köşeye geldim. Hemen köşeden önce iki zincir çekiyoruz. Bir sık iğne. Tekrar iki zincir. Burada zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. Tekrar karşı taraftaki motifin köşesine bir sık iğne, iki zincir. Şimdi buraya atlıyorum, boşluğa geliyorum. Zaten motiflerimizde de bu şekilde devam ediyor. 5 tane zincirle tekrar iki zincir, karşı tarafa geldim. Bir sık iğne, tekrar iki zincir, buraya geldim. Bir sık iğne, iki zincir. Yani bu motifimizde aslında 5 tane zincirle birleştirme yapmış oluyoruz. Sık iğnelerle birlikte. Hemen şöyle sona kadar geleceğim. Tekrar iki zincir çektim. Yine köşenin olduğu yerdeyim. Hemen buraya bir sık iğne, iki zincir, karşı tarafa tekrar bir sık iğne. Şu iplerimizi daha sonra gizleyeceğim. Şimdi karşı köşeye bakın bir sık iğne yaptım. Burada tekrar iki zincir çekip buraya tekrar geliyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bundan sonra yine 5 tane zincir çekerek 1 2 3 4 5 şöyle kenarlarda 1-2 sıra daha bu file görünümüne devam edebilirsiniz. Ben de o şekilde yani bir sıra en azından bir sıra bu şekilde file görünümüne devam edebilirsiniz. Hatta bir sıra yapacaksanız burada şu sık iğneyi yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip hemen şu sık iğnenin üzerinden 2 ilmeğe şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buraya bir sık iğne, 1 2 3 zincir, sık iğnenin üzerindeki şu 2 ilmekten alıyorum. Böyle kolay bir kenar çalışması olsun. 3 4 5 yine sıradaki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 zincir, tekrar buraya geldim. Bu şekilde kaydırmamı yaptım. Tekrar 5 tane zincir çektim ve sıradaki boşluğa bir sık iğne, aynı şekilde kenar çalışmamıza devam ediyoruz. Bu şekilde bitirebilirsiniz ya da sizler farklı kenar çalışmaları da yapabilirsiniz. Belki bluzunuz kısa olmuştur. Burada bir sıra boşluk yaptıktan sonra yani şu pikolarımızı yapmadan bir sıra boşluk yaptıktan sonra yine etek ucunda da şu modelimizi bir model sırası olacak şekilde uygulayarak bitirebilirsiniz. O zaman motifleriniz ortada kalmış olacak. O yüzden burada kenar çalışmasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, şimdi omuz birleştirmelerimizi tamamladık. Beden birleştirmelerini de tamamladık. Şöyle bakın, burada ben ipi koparmamak için kenardan bu şekilde indim. Sizler burada ipi kopartıp direkt burada yine bir sık iğne bir zincirle direkt başlayarak daha sonra buradan, çünkü şu yuvaları oluşturmaya buradan başlayıp şöyle çevirip yine başladığınız noktadan modelinize devam edebilirsiniz. Kafanız karışmasın, o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan hemen devam edeceğim. Şöyle. Şimdi kolda uzun kollu yapmıyorsanız bu zaten birazcık kolun üzerine düşecek bir kol çalışması. Şuradan ipimi keseceğim. Kolun üzerine biraz düşecek. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki omuz genişliğimiz de fazla. Şuradan kolun üzerine düştüğü için bir iki sıra örebilirsiniz ya da sadece bir model sırası ekleyebilirsiniz. Ya da bu etek ucunda olduğu gibi bu zincir sırasını, bir sırayı tamamlayıp ikinci sırasında bu şekilde kenar çalışmasıyla da bitirebilirsiniz. Ben de o şekilde yapmayı düşünüyorum. Şu anda tam karar vermedim. Hemen şurada ben kolu nasıl tamamladığımı göstereyim, benim gibi yaparsanız. Bakın burada şimdi burada şuraya devam edeceğim hemen. Burada sık iğnemiz var. Şimdi buradan 5 tane zincirle buraya
atlamam gerekiyor. O yüzden önce onun üzerine batıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırma yapıyorum. Yani sık iğne yapmıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şu ipimi de arada yürüterek zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada zaten birleştirme olduğu için şu boşluğu atlayacağım. Şuraya hemen geliyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi karşı tarafta kaç tane boşluk varsa o şekilde ilerleyeceğiz. Bir tane atlıyorum. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine buraya geldim. Arada bir sıraya atlıyorum. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buraya bir sık iğne. Şimdi burada karşılıklı aynı sayılarda boşluğunuz olsun. Bu birleştirme yerinde şurada tam ortaya gelen boşluğunuz bir tane fazla olmuş olacak. Yani burası şuradan itibaren karşılıklı boşluğunuz aynı olacak. Onu kontrol edin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu şekilde devam ettiğim için modele de omuzdan başlamış oluyoruz. Yani modelle devam etmek isterseniz omuzdan başlayacağız. Bir tane bırakıyorum. Sıradaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir bıraktım. Sıradaki boşluğa. Evet, buraya geldim. Bakın tam denk geldi. Bir tane boşluk bırakıyorum. Burada bir sık iğnemiz var. Şimdi hemen buraya birleştirme yapıyorum. İlk sık iğnenin üzerine. Şimdi burada birleştirme yaparken şöyle 3 zincir çekip hemen bir ip aldım. Bu ilk sık iğnenin üzerine battım. Üçlü trabzan yapıyorum ama bir kez ip aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte ortaya doğru bu şekilde kapattım. Şöyle hemen şöyle de yapabiliriz. Çünkü burada biraz açıklık oluştu. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 hemen şuradan son buradaki boşluğun içine sık iğne yaptım. Buradaki sık iğnenin üzerine kaydırmayla geldim. Burayı kapattım çünkü burada biraz büyük bir boşluk oluştu. Şimdi burada kaydırmayla buraya geliyorum. Bir zincir çektim. Şimdi biraz daha ortaya gelmem gerekiyor. Kaydırmayla ilk boşluğun içine geldim. Bir zincir çektim. Yine buraya bir sık iğne yaptım. Yani tekrar buraya geldiğiniz zaman biraz önce göstermiş olduğum gibi 3 zincir, bu sık iğnenin üzerinden de 3 kere de çıkarak ikili trabzanla birleştirme yapabilirsiniz. Yine birleştirme yaptıktan sonra bir zincir çekip boşluğun içine sık iğne ile devam edeceksiniz. Şimdi burada modele devam etmek istiyorsanız bu sık iğneden sonra yine 2 zincir çekip şöyle ortaya gelmiş olduk. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, yine 3 ikili trabzan. Eğer gerginlik oluşursa 2 zincir de çekebilirsiniz. Hiç sorun değil. Bakın burada tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan, ama modelimizi bu şekilde devam ettirdik. Gerginlik oluşmuyor. Biraz gevşek olacak şekilde çekin bu bir zincirleri şöyle. Bu şekilde modele devam ediyoruz. Şimdi bu ilk sırayı tamamlayıp buraya geldiğiniz zaman bakın burayı kapattık. 2 tane sık iğne yan yana geldi ama sorun değil. Buraya geldiğiniz zaman 3 tane ikili trabzan, bir zincir, buraya kaydırmayla bağlayıp yine 3 zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan. Yani modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Şu 3 tane yarım ikili trabzan yaptığımız sırada da yine burada birleştirmemizi yapıp 2 zincir, yarım ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Yani hiç zor değil. Ya da dilerseniz dediğim gibi burada bu ilk boşluk sırasını tamamladıktan sonra bakın burada hemen şöyle de devam edebilirsiniz. İkinci sırada 3, 4, 5 sıradaki boşluğa bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Yani bunu uzun kollu çalışıp yine bitireceğiniz zaman da bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle vintage bir kenar çalışması oluyor, böyle yaptığımız zaman çok zarif duruyor. 3, şöyle 3 zincir, buraya bir kaydırma yapacağım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Yani ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayarak
Kolda sadece kenar çalışması yapıyoruz. Burada düz görünüyor ama üzerimize giydiğimiz zaman bu zaten omuzdan aşağıya düşecek. Burada sadece 2 sıra kenar çalışmasıyla da bitirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir model sırasıyla kısa kollu bir çalışma olur. Ya da kola buradan olduğu gibi devam edebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle göstermek istiyorum. Yakada da eğer yakanız üzerinize giydiğiniz zaman çok geniş olduysa burada bir sıra sık iğne çalışması yapabilirsiniz. Sadece sık iğne çalışması yaparken şu köşelerde dikkat etmeniz gereken bu: önde ve arkada yuvarlak olabilmesi için her boşluğa, şu yatay trabzanlarda her boşluğa 2 sık iğne yeterli. Şimdi burada 2 sık iğne yaptığınız zaman ikinci sık iğneyi ilmeğini toplamadan direkt buradan bir ilmek daha alıp, yani 2 sık iğnenin tüm ilmeklerini burada yarım ikili trabzanlar yaptığımız gibi yarım sık iğne gibi burada toplarsanız, burada ikinci ile buranın ilk sık iğnesini birlikte toplayınca burada yuvarlak bir görünüm oluşuyor. İkinci sırada bunu yapmanıza gerek yok. İkinci sırada buradaki sık iğnenin üzerine batarak ilerleyebilirsiniz. Toplamak istiyorsanız şu aradaki bir zincirlere sık iğne yapmadan sadece 3 tane sık iğne yaparak da ilerleyebilirsiniz. Gerginlik oluşursa bu aradaki bir zincir boşluklarına da sık iğne yapabilirsiniz. Yani bu çok kolay, artık burayı göstermeyeceğim. Evet, bluzumuzun yapımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.